Merhaba arkadaşlar, Servin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı kurabiyemin 150 gram tereyağımı, 2 kaşık mısır nişastam var. Yemek kaşığı, 1 yumurtam, 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekerim var. 5 gram vanilyam var. 10 gram kabartma tozumun 5 gramını koyuyorum. Fazla kabarmasını istemediğim için. İçerisine 3 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Çiçek yağı da koyabilirsiniz. Bu şekilde hazır. Şimdi hepsini güzelce yediriyorum. Bütün malzemeleri birbirine yediriyorum. Arkadaşlar, tereyağımızın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bu çok önemli. Elmalı kurabiye yapıyoruz. Tüm malzemeleri bakınız karıştırdım. Artık unumu vermeye başlıyorum. Öncelikle bir bardağım veriyorum. Tüm malzemelerimi açıklamalar bölümünde ayrıntılı şeklinde yazıyorum. Lütfen oradan okuyunuz. Bakınız arkadaşlar, kıvam bu. Şimdi bunun unu yeterli değil. Devam ediyoruz. Tekrar son koyduğum unumu da yediriyorum. Arkadaşlar bakınız, şöyle yapınca izi kaldıysa hamurumuzun kıvamı tamdır. Bakınız, lokum gibi bir hamurumuz oldu. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Şimdi üzerini hava almayacak şekilde örtüyorum arkadaşlar. Bu dinlenirken ben de elmalı kurabiyemin içini hazırlamak için önce elmalarımı güzelce yıkadım. Daha sonra kabuklarını soyup rendeliyorum. Pişiriyorum. Cevizimi ilave ediyorum. Elmalarımın kabuklarını soydum, rendeledim. 2 yemek kaşığı şekerle elmalarımı pişiriyorum. Kısık ateşte karıştıra karıştıra hem şekerleri eriyecek hem de elmalarım pişip yumuşayacak. Yumuşayan elmamın üzerine yarım çay kaşığı tarçın. Tarçınla şöyle bir güzel karıştırıyorum. Çekmiş olduğum cevizden 2 yemek kaşığı koyuyorum arkadaşlar. Buyurun. Hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. 1 dakika cevizle birlikte pişiriyorum. Soğumasını bekliyorum. Elmalı kurabiyemin içerisine koymak için iç malzememiz hazır. Şimdi arkadaşlar şu şekilde elmalarımızı kavurana kadar bir 15-20 dakika dolapta dinlendi. Ben bu hamurun yarısını önce alıyorum. 2 kağıdın arasında ben şimdi bunu açacağım. Şimdi ortadan alıyoruz. Tekrar ortadan böyle. Bu tekniği size gösteriyorum arkadaşlar. Mesela buradan alıp arkadaşlar böyle sonuna kadar gitmiyoruz. Ortadan uca, tekrar ortadan bu şekilde dikdörtgen bir hamur olana kadar bu şekilde açıyorum. Bu şekilde şekil vermeye başladım. Şimdi nasıl şekil verdiğimi size göstereceğim. Bırakıyorum. Arkadaşlar şöyle açıyorum. Kağıtsız da açabilirsiniz. Fakat kağıtla daha kolay oluyor arkadaşlar. Tercih sizin. Kağıtsız da açabilirsiniz. Bu şekilde açtıktan sonra şöyle bir tart kalıbım var. Tart kalıbımı alıyorum. Şöyle güzelce bastırıyorum. Kesildiğine emin olduktan sonra etrafındaki şekil vermekle hiç uğraşmayın arkadaşlar. Daha sonra şunu şöyle alıyoruz. Hatta almamızı şöyle. Bakınız. Hemen bu şekilde
bırakıyorum boşluğa. Bir tatlı kaşığı hazırlamış olduğum şeklin üzerine cevizli elmalarımı bırakıyorum arkadaşlar. Tam şöyle orta kısmına. Bir tatlı kaşığı tam geliyor. Elmalarımızı koyduk. Bu da ikinci katı. Dilerseniz tüm hamuru da açıp da yapabilirsiniz. Hamurum var. Bastırıyorum. Buyurun. Şimdi şu yıldızı alıyorum. Tam elmalarımın üzerine bırakıyorum. Bakınız ne kadar güzel, şık oldu. Şöyle yıldızlarımı elmalarımın üzerine bırakıyorum. Buyurun bu şekilde. Elmalı kurabiyelerim hazır. Servenin mutfağında bu şekil ilk defa yapılıyor. Şimdi pişmek için fırına gidiyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servenin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Fansız fırınımın alt üst ayarı orta katında 170 derecede pişireceğim. Elmalı kurabiyelerim fırından çıktı. En güzel kurabiye benim kurabiyem. Bakar mısınız şu güzelliğe? Dilerseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Eğer pudra şekeri serperseniz arkadaşlar hemen tüketmeniz gerekiyor. Uzun süre eğer tüketecekseniz pudra şekeri serpmeyiniz. Ama pudra şekeri de çok yakışıyor. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum. En güzel elmalı kurabiyeyi ben yaptım. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Gerçekten çok nefis oluyor. Sunumu da bir o kadar şık oluyor. Lezzetini, tadına bayılacaksınız. Böyle lezzetlisini yemediniz. Ağızda pul pul dağılan bir kurabiye. Biraz ılıdı arkadaşlar. Kurabiyelerim bu şekilde. Ne kadar güzel bakınız. Piştiler. Şimdi iki renk olması için ben biraz fazla pişirdim. Daha az da pişirebilirsiniz. Alt koyu, üst yıldız açık olunca çok güzel oluyor. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar dilerseniz üzerine pudra şekeri bu şekilde serpebilirsiniz. Çok şık bir sunum oluyor. Eğer hemen tüketecekseniz böyle yapın. Eğer hemen tüketmeyecekseniz bu şekilde sade olarak bekletiniz. Dilerseniz ben şimdi hafif üzerine pudra şekeri elmalı kurabiyelerim yapımı bitti, ılıdı. Eğer videomu beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servenin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Servenin mutfağını izlemeye devam edin. Size dokusunu göstereceğim. Ramazan olduğu için tadamıyorum. Buyurun. Şöyle öncelik şu dokuyu size göstermek istiyorum. Buyurun. Bakınız bu şekilde ağızda yerken pul pul dağılıyor. Daha sonra da bakınız içinde şöyle ısırdığınız zaman şu elma ile cevizin muhteşem uyumu sizleri bekliyor. Bu tarifimi mutlaka deneyin.